Merhaba çocuklar, ben Yakın Doğu İlkokulu müzik öğretmenlerinizden Cemre öğretmen ve bugünkü dersimizin konusu seslerin oluşumu. Hiç merak ettiniz mi çocuklar? Etrafımızdaki insanların, sevdiğimiz müziklerin, hayvanların, taşıtların, gürültünün sesi nereden oluşur? Yani ses dediğimiz şey aslında nedir? Ve bu sesi biz nasıl duyarız kulaklarımızda? Aslında cevap çok basit. Ses, çoğu zaman gözle bile göremeyeceğimiz küçücük titreşimlerden oluşur. Şu gitarın tellerinin nasıl hareket ettiğini bir izleyelim. Gitarın tellerine her bir dokunuşta o tellerin nasıl titrediğini gördünüz mü? İşte ses tam da böyle oluşuyor. Bir de bu çelik üçgende deneyelim ses çıkartmayı. Şimdi o titreşimleri görmek biraz daha zor aslında gözle ama bakın bunu yaparsam ne olur? Ses devam ederken aniden elimle çelik üçgenin hareketini durdurduğumda titreşimler de aynı şekilde duruyor ve böylelikle ses de susuyor. Peki başka bir soru sorayım. Hiç çok sevdiğiniz bir müzik çalarken gidip hoparlöre, bilgisayarın veya telefonunuzun hoparlörüne dokunduğunuzda o titreşimleri hissettiniz mi elinizde? Elinizin o titreşimleri hissettiği gibi titreşimleri çok iyi algılayan bir diğer organımız da kulaklarımız. Siz bir ses çıkarttığınızda veya herhangi bir kişi, herhangi bir hayvan, herhangi bir enstrüman ses çıkarttığında o oluşan titreşimleri kulağımız çok güzel algılar. Ama benim bir sorum var. Sizce nasıl olur da ta orada biri konuştuğunda benim kulağım buradan oradaki titreşimleri algılar? Aslında cevap havada gizli. Soluduğumuz hava bir sürü küçücük parçacıktan oluşur. Bir masanın üzerine bir sürü bilye koyduğunuzu hayal edin. Bu bilyeler hiç hareket etmiyor. Bu bilyelerin sadece bir tanesine vurduğunuzda ne olur? Hepsi birden hareket eder. Aslında havada olan da aynen bu. Gitarın telini çaldığımızda gitar etrafındaki parçacıkları da hareket ettirmeye başlar ve böylelikle titreşimler havada gitarın tellerinden kulağımıza kadar ziyaret eder. İnsan sesinin oluşumu ise ses telleri dediğimiz bir organımızın titreşmesiyle olur. Elinizi çenenize koyun ve yavaş yavaş aşağıya doğru inin. Bulduğunuz ilk tümsekte durun ve sesi çıkartın. Şimdi de sesi çıkartın. Ses tellerinizin titreştiğini hissedebiliyor musunuz? Bu aynen şöyle bir şey aslında. Bakın burada bir balon var. Nefes aldığımda göğsüm de aynen bu balonunki gibi şişiyor. Eğer nefesimi normal verirsem bu şekilde söner balon. Ama eğer nefes aldıktan sonra ses tellerimi bu belli bir şekle sokarsam, yani şöyle yaparsam ve nefesimi öyle verirsem ses çıkmaya başlar. Ağzımızla ve dilimizle verdiğimiz şekilde kelimeleri oluşturur. Elinizi tekrardan ses tellerinizin üzerine koyun. Bunu yapmayı deneyin.
Geçen defaki videoda seslerin yüksekliğinden bahsetmiştik. Sesler yukarıya çıktığında inceliyor, aşağıya indiğinde kalınlaşıyor demiştik. Bakın şimdi ses tellerinizde ne oluyor bunu yaptığınızda? Önce kalından başlıyorum. Ses inceldikçe ses tellerinizin de yukarıya doğru hareket ettiğini, kalınlaştığında da aşağıya doğru hareket ettiğini fark ettiniz mi? Bunları biliyor muydunuz? Dünya üzerindeki en yüksek doğal ses bir volkanın patlamasından oluşmuştur. Dünyadaki havanın aksine uzay kocaman bir boşluktan oluşur ve az önce bahsettiğimiz küçücük parçacıklar uzay boşluğunda yoktur. Titreşimler oluşamadığından da uzayda sesleri duyamazsınız. İnşaat çalışanları, bateristler gibi sürekli çok yüksek sese maruz kalan insanların mutlaka koruyucu kulaklık kullanması gerekmektedir. Çünkü sürekli çok yüksek sese maruz kalmak ileride kulaklarınıza zarar verebilir ve işitme kaybına yol açabilir. Geçen hafta seslerin inceliğinden ve kalınlığından bahsetmiştik. İnsan kulağı belli bir incelik ve kalınlık aralığındaki sesleri algılayabilir. Köpeklerin kulakları ise bizim kulaklarımızın algılayabileceğinden çok daha ince sesleri algılayabilir. Bu yüzden de bu sefere köpeğinizin neye kulak kabarttığını anlamadığınızda belki de sizin kulaklarınızın algılayamayacağı bir sese tepki veriyordur. Yunuslar su altında 20 kilometre uzaktan gelen sesleri bile duyabilir. Bu mesafe yaklaşık olarak iskele ve Mausa arasındaki mesafeye denktir.